Herkese merhaba. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayım. Bugün rinoplasti ile alakalı merak ettiğiniz soruları cevaplayacağım. Rinoplasti burnun cerrahi olarak düzeltildiği işlemler bütünüdür. Bu işlemlerin içerisinde burun ucu, burun sırtı, burun kanatları ve burun kemerinin düzeltilmesi yer almaktadır. Kişi uygun burnu belirlerken burnun yüzle olan ilişkisine bakarız. Hem profilde hem karşıdan bakışta burnun, alnın, çenenin ve dudakların belli bir oranda olması estetik açıdan kişinin daha iyi görünmesini sağlayacaktır. Bu oranları gözeterek ve hastanın da isteğini göz önünde bulundurarak bir burun planlaması yaparız. 3 boyutlu görüntüleme yöntemleri burnun şeklinin belirlenmesinde ve burnun yüzün diğer bölgeleriyle olan ilişkisinin saptanmasında bize yardımcı olurlar. Hastamızın Vectra cihazıyla görüntüsünü aldıktan sonra burun ucunun, burun sırtının ve burnun diğer bölgelerinin şeklinin nasıl olacağını beraber belirleriz. Bu sayede hastamız ameliyat sonrası oluşacak potansiyel ve muhtemel şekli ameliyat öncesinde görmüş olur ve bu sayede hastamız ameliyat öncesinde burnun potansiyel olarak hangi şekli alabileceğini ve mümkün olabilecek hangi şekle gelebileceğini görmüş olur. Ameliyat öncesi görüşme tamamlandıktan sonra hastalarımızın yapmasını istediğimiz şeyler var. Özellikle ameliyat öncesi dönemde kan sulandırıcı ilaçlardan veya besinlerden kaçınılması, sigara kesinlikle kullanılmaması ve eğer herhangi bir hastalığı varsa, bu hastalıkla alakalı aldığı ilaçlar varsa bunların düzenlenmesini isteriz. Burun estetiği ameliyatları genel anestezi altında yapıldığından ameliyat öncesi dönemde hastalarımızın en az 6 saat aç kalması gerekmektedir. Ameliyat yaklaşık 1,5 ila 2 saat sürer. Ameliyat sonrasında çok ağrı olmasını beklemeyiz. Sıradan ağrı kesicilerle ağrı rahatlıkla giderilebilmektedir. Ameliyat sonrası dönemde kişiden kişiye değişecek büyüklükte şişlik veya bazen morluk görülebilir. Ameliyat sonrası ilk 2 gün hem şişinin fazla olduğu hem de hastalarımızın genellikle en rahatsız olduğu dönemdir. Bu dönemde hem istirahat edilmesini hem de tuz uygulanmasını öneririz. Ameliyattan 5 ila 7 gün sonra hastamızın burun tamponu ve burun etelini alırız. Daha sonrasında bir bantlama yaparız. Tampon ve atel alındıktan sonraki dönemde en önemli şey burun masajının düzenli yapılmasıdır. Burun masajı hem burnun şişliğinin azaltılmasında hem de eğer hastamızda daha önceden bir kıkırdak eğriliği varsa kıkırdak hafızasının yenilmesi açısından çok önemlidir ve ilk 6 ay boyunca her gün en az 5 defa ve her seferinde en az 2'şer dakika yapılmalıdır. Ameliyattan sonraki ilk 2-3 ay burun ucu ödemine bağlı burun bir miktar kalkık görünebilir. 3 aydan sonra genellikle burun ucu 1-2 mm düşer ve bu çok beklenen bir durumdur. Daha fazla burun ucu düşmesi genellikle burun ucu yeterince desteklenmezse ve burun ucu derisi çok kalınsa başımıza gelebilir. Burun ucu düşmesi eğer hastayı çok rahatsız ederse burun ucu için bir revizyon gerekebilir. Burun estetiği ameliyatlarının yaklaşık %5'i tekrardan ameliyat gerektirmektedir. Buna revizyon burun estetiği denir. Revizyon burun estetiği birçok sebeple yapılabilmektedir. Hasta ilk ameliyatından sonraki burun şeklini beğenmeyebilir. Burunda tekrar eğrilik oluşmuş olabilir. Burun ucu düşmüş olabilir. Burun kanatlarında bir deformasyon oluşmuş olabilir. Burun içinde kıkırdak eğriliğine bağlı nefes darlığı gelişmiş olabilir. Bu durumlarda ameliyattan en az 1 sene sonra revizyon ameliyatı yapılabilir. Piezo, burun estetiği sırasında kemiği şekillendirirken kullandığımız ultrasonik bir kesicidir. Burun estetiğinde piezo kullanmamızın sebebi piezonun yumuşak dokuya kesinlikle zarar vermemesidir. Piezo yumuşak dokuya zarar vermediği için ameliyat esnasında ciddi bir kanama yaratmaz ve bu nedenle ameliyat sonrasında şişlik ve morluk minimal olmaktadır. Burnun son şeklini alması hastanın derisinin kalınlığıyla orantılıdır. Kalın bir deride bu süre 1,5-2 seneye kadar uzayabilirken ince bir deride 6. ayın sonunda genellikle burun son şeklini alıp tamamen oturmaktadır. Burun ameliyatından sonra belirgin bir iz kalmaz. Burun ameliyatları açık da yapılsa, kapalı da yapılsa oluşacak iz genellikle 1 yıl içerisinde tamamen kaybolmaktadır. Bazı revizyon yaptığımız hastalarda ikinci ameliyatı yaparken İlk ameliyatı yaptığımız kesiyi bile çok zor görerek bulamayabiliriz. Bu videoda burun estetiği ile alakalı sık sorulan soruları cevaplamaya çalıştım. Merak ettiklerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel günler dilerim.